Dünya siyasetinden herkese merhaba. Üçüncü videomuzda karşınızdayız. Bugünkü konumuz Çin-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri. Özellikle birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'i ziyaret ettiği bilgisiyle başlamak isterim. Bu ziyaretin detaylarına değineceğiz, detaylarına bakacağız ama bundan önce Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin ne noktada olduğunu birkaç cümleyle hatırlatmak isterim. 2000 yılında, yani çok değil, bundan yaklaşık 23 yıl kadar önce baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisiydi. En büyük ordusuna sahipti. Ama diğer tarafta Çin gerilerdeydi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Japonya'ydı. Ama geçen süre içerisinde Çin müthiş bir depar diyelim, atletizm tabiriyle gerçekleştirdi ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, ikinci dev ekonomisi haline geldi. 2000 yılına baktığımızda Çin'in gayri safi milli hasılası 1,2 trilyon dolardı. 1,2 trilyon dolar. Bugün geldiğimiz noktada kabaca Çin'in gayri safi milli hasılası 20 trilyon dolar civarında. Yani 20 misline yakın bir büyümeden bahsediyoruz. Böyle bir büyümenin eşinin benzerinin olmadığını söyleyebiliriz. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin ne kadar büyüdüğüne bir bakarsak zaten ne demek istediğimiz kolayca anlaşılacak. 2000 yılında Amerika'nın ekonomisi 10,2 trilyon dolar iken bugün geldiğimiz noktada 26,2 trilyon dolar. Yani 2,5 misline yakın bir büyümeden bahsediyoruz. 10,2'den 26,2'ye gelmiş Amerikan ekonomisi. Ama Çin ekonomisi ne yapmış? 1,2 trilyon dolardan yaklaşık 20 trilyon dolara gelmiş. Böylesine anormal bir büyüme tabii ki bütün dünyayı ilgilendiriyor. Bazılarını endişelendiriyor, belki bazılarını sevindiriyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ni açıkçası endişelendiriyor. Neden mi? Hemen arkasında, ensesinde birisi ona doğru çok hızlı adımlarla koşuyor. Ve bu koşma sadece ekonomi alanında gerçekleşmiyor. Baktığınız zaman Çin çok hızlı bir şekilde dünyanın en büyük ikinci ordusunu da inşa etti. En büyük derken şu yanılgıya düşmeyelim, asker sayısından bahsetmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne en yakın askeri harcamayı yapan ülke şu anda Çin. Baktığınız zaman bu rakamlar değişebilir. Bazı kaynaklar 300 milyar dolara yakın bir para harcadığını söylüyor Çin'in. Bazı kaynaklar çok daha yüksek rakamlar söylüyor. Bunu biz farklı hesaplama şekilleriyle hesapladığımızda 500 milyar dolar civarında bir askeri harcamadan bahsetmek çok da abartı sayılmasa gerektir. Şimdi 500 milyar dolar ne demek orduyu harcamak? Almanya'ya baktığınız zaman, Japonya'ya baktığınız zaman bu ülkelerin ikisini toplayın, bütün harcamalarını toplayın. Bunların üzerine Kore'nin harcamasını ekleyin, Fransa'nın harcamasını ekleyin. Yine de Çin'in yaptığı silahlanma ve savunma harcamasına denk gelmez. Tabii ki bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ni endişelendiriyor, korkutuyor. Çünkü küresel liderliği elden gider endişesini taşıyor Washington DC ve Çin'i bir anlamda kendisini yakalamadan durdurmanın yollarını arıyor. Elbette bunu savaşmadan yapmak istiyor. Çünkü savaş herkes için çok ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Son Ocak ayından bugüne kadar ki Amerika'nın Asya Pasifik'teki çalışmalarına baktığımızda bile Çin'den ne kadar çok endişe ettiklerini anlayabiliyorsunuz. Japonya ile yeni askeri üs anlaşması yaptı Amerika. Yaptıkları tatbikatlar var. Filipinlerle yeni askeri üs anlaşması ve eski üslerin canlandırılması, ihya edilmesi yönünde çalışmalar söz konusu. Amerika'nın Tayvan'la ve Kore ile, Güney Kore ile çok yakın ilişkileri söz konusu. Ve bunlara baktığınız zaman yani Japonya, Güney Kore, Tayvan, Filipinler tamamının bir anlamda Çin'i askeri anlamda, askeri yönden, askeri açıdan kuşatma anlamını taşıdığını görüyoruz. Biz bunu görüyoruz da Pekin'den bakan Çin bunu görmüyor mu? Elbette görüyor. Japonya ile birlikte, diğer Tayvan'la birlikte, diğer müttefikleriyle birlikte Amerikan donanması, gemileri, uçakları, Amerikan askerleri Çin'e karşı sık sık gövde gösterisi yapıyor. Belli kritik su yolları üzerinde
bazen bu yakınlaşma öylesine tehlikeli bir boyuta ulaşıyor ki bir Çin askeri uçağı ile bir Amerikan askeri uçağı geçenlerde neredeyse birbirine girecekti. Aynı şekilde yine bu gemiler arasında da benzeri bir kazanın ucundan son anda dönüldü. Amerika Birleşik Devletleri Çin'e diyor ki ya bu kadar çok hani karşılaşıyoruz, sıkıntı olmasın, bir iletişim kanalı kuralım. Bir kırmızı telefon hattı olabilir, efendim bir heyetler arası görüşme mekanizması olabilir. Diplomasinin bin çeşit yolu var. Gönül isterse bir yol bulur. Amerika uzunca bir süredir Çin ile böyle bir mekanizma kurmak istiyor. Özellikle uçakların, gemilerin, askerlerin gereksiz bir kazayla karşılaşmaması için. Ama Çin bundan kaçınıyor. Çin'in söylediği şu: yani böyle kazalar olabilir. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ama siz yaklaşmazsanız, benim burnumun dibine gelmezseniz, topraklarıma, kara sularıma bu kadar yaklaşmazsanız böyle kazalar olmaz zaten. Yani bir mekanizma kuruyoruz ama önce sorun yaratıp sonra onu önlemeye çalışıyoruz. En iyisi biz bu sorunu oluşturmadan, bu soruna neden olmadan, mekanizma kurmaya ihtiyaç kalmadan bunu halledelim diyor. Çin'in yaklaşımı biraz bu. Amerikalılar ise çok farklı bir kültür, biliyorsunuz. Batı kültürüyle Konfüçyüs, Çin kültürü arasında dağlar kadar fark var. İyi veya kötü demiyorum. Birbirlerinden farklı anlayışlardan sadece bahsediyorum. Uzun süredir Amerika Çin ile böyle bir mekanizma kurmak istiyordu, görüşme yapmak istiyordu. Çinliler ise adeta burunlarından kıl aldırmazcasına bu görüşme taleplerini reddediyorlardı. Yani ilk başta belki Amerika Birleşik Devletleri görüşmeyi istemedi. Yani böyle ortamlar oluşturmadı. Ama son aylarda Biden yönetiminin Çin'le görüşmek için bütün fırsatları değerlendirdiğini belirtmek gerekir. Ama Çinliler kabul etmiyorlardı. Mayıs ayı içerisinde Amerika Çin'e CIA başkanını gönderdi. CIA başkanı gizlice yaptığı bu ziyarette artık neler görüştü bunları bilemiyoruz. Yani basına sızdırılan kısma baktığınızda önemli, iki tarafı da ilgilendiren, özellikle askerler arasında bir çatışmayı engelleyici mekanizma arayışlarının görüşüldüğü söyleniyor ama büyük ihtimalle bu görüşmede, yani CIA başkanının Çin'e yaptığı görüşmede Çin'deki tutuklu Amerikalıların durumlarının da görüşüldüğünü tahmin etmek zor değil. Çünkü Çin'de çok sayıda Amerikalının tutuklu olduğu, zor durumda olduğu biliniyor ve Amerika bunları kurtarmakta bir hayli sıkıntı çekiyor. Antony Blinken en sonunda Çin'e gitti. 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Normalde böyle ziyaretlerde iki Dışişleri Bakanı'nın görüşmesi beklenir. Ama aynı zamanda da nezaketen o devletin başkanı, cumhurbaşkanı, artık kimse, kralı ülkesine göre ziyaret eden Dışişleri Bakanı kabul eder. Çin'de bu kabulü gerçekleştirmesi gereken kişi Çin devletinin en zirvesinde olan kişi Xi Jinping'ti. Fakat 1 saat kalaya kadar, yani görüşmeye 1 saat kalaya kadar Jinping'in ofisinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Son 1 saatte Amerikan Dışişleri Bakanlığı kabul edeceğini Çin lideri ilan etmiş oldu. Bu da bir anlamda bir gövde gösterisi veyahut da bir ezme yöntemi, Çin usulü karşı tarafı küçümseme yöntemi diyebiliriz. Zaten Çin medyasına bakıldığı zaman, basınına bakıldığı zaman da Antony Blinken hakkında bazı ironik, alaycı ifadelerin olduğunu görüyoruz. Ama her şeye rağmen Antony Blinken'ın ziyareti, görüşmeleri küçük de olsa bir mesafe kat etmişti. Antony Blinken da çok büyük bir mesafe kat etmediklerini, görüşmelerden umduklarını tam anlamıyla bulamadıklarını söyledi. Dedi ki zaten bir görüşmeyle bu meseleler çözülmez. Aramızda çok büyük görüş farkları var, anlaşmazlıklar söz konusu. Bir ziyaretle, bir görüşmeyle bu olmaz. Bunun bir dizi haline gelmesi lazım. Yani Amerikalıların Çin'i, Çinlilerin Amerikalıları çokça ziyaret etmesi lazım. Ancak böyle bir sürecin sonunda iki taraf arasındaki sorunlarda çözüm yönünde bir ilerleme kat edilebilir dedi. Yani yüzlere baktığınız zaman
gözlere baktığınız zaman bu ziyarette iki tarafında çok çok küçük bir mesafe kat ettiğini gördük. Ama yine de başlangıç olması açısından Çin yorumcuları da Amerika yorumcuları da bunu önemli buldular. Fakat önemli bulmakla birlikte işte bugün dünya basında yansıyan bir haber herkesi şaşırttı. O da neydi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Çin lideri hakkında diktatör ifadesini kullandı ve Çin'in Ocak ayında, bu yılın Ocak ayında yaklaşık 6 ay kadar önce Amerika Birleşik Devletleri semalarında beliren Çin balonlarını hatırlattı ve o balonların içerisinde çok sayıda istihbarat malzemesi bulunduğunu, casusluk malzemesi bulunduğunu ve o balonları kendilerinin düşürdüğünü ve o malzemeleri de tespit ettiklerini söyledi. Ve bu malzemelerden Çin lideri Jinping'in de haberinin olmamasının düşünülemeyeceğini ifade etti. İşte böylesine hassas bir görüşmenin hemen ardından, yani Dışişleri Bakanınızı yollamışsınız Çin'e, orada zar zor bir görüşme gerçekleşmiş, bir mekanizma başlatma işte ümidi belirmiş, en azından küçük de olsa. Hemen akabiden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çin lideri hakkında diktatör ifadesini kullanması, işin açıkçası perde gerisinde çok ciddi gelişmelerin olma ihtimalini akıllara getiriyor. Yani bu Biden'ın yaşıyla, hani bir gafıyla izah edilebilir mi? Zannetmiyorum. Yani Amerikan devlet aklının bir ürünü olduğu kanaatindeyim. Büyük ihtimalle de FBI'ın Çin balonları, istihbarat balonları hakkındaki raporu birkaç hafta içerisinde belki veya daha yakın bir zaman içerisinde açıklanacak. Belki de Biden bu rapor öncesinde bir tavır belirlemiş oluyor. Çin'e karşı sınırları belirlemeye çalışıyor. Çin Biden'ın açıklamasını protesto etti ve bu şekilde konuşulmasını ne Çin devletinin ne de Çin halkının kabul etmeyeceğini, herkesin sorumlu davranması gerektiğini ifade etti. Evet, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyareti görünüşe göre küçük de olsa bir sonuç aldıysa, bir meyve elde ettiyse bile bu sonuçların Biden'ın açıklamasıyla birlikte heba olduğunu, sıfıra indiğini söylemek mümkün. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki rekabet öylesine güçlü ve gerilim öylesine kuvvetli ki dünyada hemen hemen her alanı etkiliyor. Yani dünya borsalarını, dünya ticaretini, dünya siyasetini etkiliyor. Önümüzdeki günlerde de Çin ile Amerika arasındaki gerilim dünyayı germeye devam edecek. Biz de bu konuya devam edeceğiz. Ben bugün sadece Blinken'ın ziyareti çerçevesinde Çin-Amerika ilişkilerine şöyle bir değinmiş oldum. Önümüzdeki videolarımızda Çin-Amerika ilişkilerini çok daha kapsamlı bir şekilde ele alma fırsatını bulacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.